Bu hayatta hala öğrenememişim bir şeylerle ilgili büyük konuşmayı. Bu sahnede insanlar ağlar ya, duygulanır falan. Evet. Abi böyle çok gülerdim yani. Ulan çocuğun biri böyle tam böyle konuşmanın ortasında bitti işler. Soru çocuğun biri böyle yaptı. Anladığım kadarıyla inanılmaz tutkulu bir öğretmenmişsiniz dedi. Yani anlattığınızda onu anlıyorum. Keşke dedi işte benim de hocam olsaydınız falan. Akşamları dedi öğretmenliği özlerken duygulandığınız oluyor mu dedi. Ulan bir gece önce de ben bir dertlenmiştim öğretmenlikle ilgili. Ulan sahnede bir gözlerim Ama doldu. o da güzel bir soru sormuş. Canım bir sıkıldı, tamam mı? Böyle kaldım yani. Gözlerim doldu, kaldım böyle. Şeftaliyi çok uzun zamandır içmiyorum. Niye içmediğimi de anlatacağım. Karıcığım iyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? O zaman diyoruz ki iyi ki doğdun. Ben Kübra Denizci Keskin, dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotuyum. Aynı zamanda da klinik psikolog. Fakat bu başlıkların arkasında aslında sizinle bugün paylaşmak istediğim şey benim hikayem. Ben hep şey diyordum. Ya Kübra ile bir şeyler yapmamız lazım bizim. Kübra'ya destek olmamız lazım. Koşturalım derken Kübra yazdı. Dedi ki ya biz bir şeyler yapabilir miyiz? Beraber görüşelim mi? Çünkü sinerji de iyi tutmuştu. Ondan sonra buluştuk. Hadi dedik bir şeyler yapalım, yola çıkalım. Başka da bir şey konuşmadık yani. Hikaye sadece bu kadar. Türkiye'de yazı yazabilecek 10 adamdan biri olabilirim. Çünkü hayatım gençlere adadım 25 sene yani. Ders vererek onları yetiştirdim. Ben yazamadım ya. Metni hazırladım. Abi yok dedim şimdi biri ya sen de ahkam kesiyorsun. İnandıramıyorsun çünkü bu işle ilgili yetkin olduğuna. Yok dedim abi ben yazmayayım. Benim orada yaptığım şeylerin hiçbirinin parayla bağlantılı hiçbir şey yok. Evet. Yani ne eğitimlerin ne işte spora girişimin. İşte Google'da en çok aranan şey Kübra'nın babası kim? Babası tabii. olduğu için bunları yaptığına inanan insanlar var ki babam bana en çok yaptığı şey manevi destek. Yani yaptığım şeylerle hiçbir ilgisi yok ama binlerce bu konuda yorum var mesela. Ben bununla ilgili bir video çekmiştim. Bizim mücadelemizde anlatan. Ama tabii onu da yine anlayabilen anlıyor yani. Yani insanı üzüyor yani bu yorumlar. Ben bir gün böyle şöyle duruyormuşum salonda. Elimde de telefon. Eşim geldi. Ne oldu ya dedi. Yani benim de hassas noktam gençler yani. Baksana dedim adam ne yazmış ya dedim. Şöyle bir kendine gel falan dedi silkeledi beni. Ya dedi orada yazan insanlarla sen etkileneceksen hemen kapatacağız bak bunu dedi yani. Ondan sonra bir de biz milli takımla şeye gittik İsviçre'ye. Bu Volkan, Nihat eski 2008'deki futbolcularla birlikte gitmiştik. Kahvaltı ediyorduk aynı böyle bir masada. Volkan şurada oturuyordu. Otelin de girişi şuradaydı tamam mı? Gurbetçiler geldi. Bayağı yoğun bir şekilde. Volkan böyle ilk çatalı atarken Volkan dediler. Volkan böyle yaptı. Abi şimdi ayıp olur. O kadar yol gelmişlerdir. Ben yemeyeyim dedi. Gitti. Minimum 1 saat imza attı. Hatta şöyle şeyler oldu. Volkan Almanya'daki kuzenimle görüntülü konuş deyip eline telefon verdiler. Volkan nasılsınız falan filan diyor. Adam 1 saat kahvaltı etmedi. Tamam mı? En son buraya geldi. Tam tekrar kahvaltıya başlayacak. Biri içeri girdi. Volkan da Nihat'la konuşuyor. Diyor ki ya Nihat böyle şöyle. Adam geldi Volkan'ı formayı imzalatırken Volkan bir kere baktı formayı şöyle imzaladı. Böyle Nihat'la konuşurken ya Nihat abi onu hallederiz falan dedi. Kalemi verdi. Adam şuraya gitti şöyle yaptı. Ulan siz de dedi kendinizi adam zannediyorsunuz. Bir dedi yüzümüze bile bakmadın ya dedi. Formayı imzalarken dedi. Peki abi öyle diyorsan tamam dedi Volkan. Yine devam etti. Yani olmuyor abi. Herkesi mutlu etme şansın yok. Ben o gün dedim ki abi bu iş çok zor iş. Osman hallettin mi işleri? Tabii. Tamam. Furkan daha önce pin içmemiş. Eve alacağım, deneyeceğim diyor. Ya Furkan nasıl içmezsin ya? Gel bugün iç. Ben çok merak ediyorum. Tamam bugün iç. Güzel değil mi? Çok güzelmiş ya. Sıfır şeker, sıfır kalori. Evet. Tam bir sufla benlik. Diyete girecektim iyi oldu bak. Arabamız bizim için önemli. Çünkü burada çok vakit geçiriyoruz. Çünkü çok fazla üniversiteye gidiyoruz. Konuşmaya gidiyoruz. Bir kere Samsun'dan bizi aradılar. Dediler ki biz Samsun'un çok dışında bir üniversiteyiz. Bizim dediler gelenimiz gidenimiz yok. Bir umut size yazdık. Öyle bir yazalım dedik dediler. Biz de dedik ki burası Pin ya. Öyle yazdık kaçtık yok atlayıp geliyoruz dedik. Atladık Osman'la Samsun'a gittik. Orada hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Güzel bir şekilde üniversite yönetimi hiç kimse oraya çok uzak diye gelmediği için zaten şehrin 1,5 saat dışıydı değil mi? 1,5 saat gittik şehir dışından Samsun'dan. Oraya vardığımızda rektöründen dekanına kadar bize yemek sofrası kurulmuş. Herkes kapıda bizi bekliyordu. Çok utandığımız bir an olmuştu yani. O günü o üniversiteyi de pek unutmuyorum.
Buradan Samsun Havacılığa da selam olsun. Çok seviyoruz kendilerini. Dolayısıyla yolculuk bizim için vazgeçilmez parçalardan biri. Çok da keyif alıyoruz. Bugün Kübra ile beraber sahneye çıkacağız. Kübra dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu. Kendisiyle bir buçuk sene önce tanışmıştık. PİN'in macerası yeni başladığında başka bir organizasyonda. Bugün de beraber sahneye çıkacağız. Organizasyonu biz düzenliyoruz. O yüzden heyecanlıyız. Normalde üniversitelere ben de 60'ın üzerinde gittim. O da çok büyük sahnelerde çıkıyor. Bunu markadan bağımsız hikayelerimiz de yapılmayanı yap sloganıyla çok özdeşleşiyorken sağ olsunlar Medipol Üniversitesi'ni aradık. Biz burada çıkıp Kübra ile hikayemizi anlatmak istiyoruz diye. Tamamen interaktif, kurgudan bağımsız. Hala işte konuşmaya yarım saat falan kaldı ama hala bir şekilde ne konuşacağımızı bilmediğimiz. Yan yana ben ilk kez biriyle çıkacağım. Normalde hep sahneye tek çıktım şimdiye kadar. Dolayısıyla böyle keyifli, eğlenceli. Mesela burada ilk kez söyleyeyim, ters köşe yapacağız. Yapılmayanı yap sloganımız. Normalde bütün konuşmacılar soru alır. Biz soru almayacağız. Çocuklara soru soracağız. Sırayla adamları seçip sen deyip bir soru soracağız. Bizim yapacağımız iş bu. Bakalım nasıl olacak. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Evet, bugün söyleşimiz var. Çok da heyecanlıyım çünkü Emre Bey'le ilk defa sahnede olacağız. Birlikte yolculuğumuzdan da bahsediyor olacağız. Bu bence çok kıymetli. Hem kendi hikayelerimizden bahsedeceğiz hem de bir araya nasıl geldik, kimle birlikte nasıl bir yol izliyoruz. Onlardan bahsedeceğiz. Bir de aracımızı da getirdik. Bu benim ilk yarıştığım araç. Yarışa gireceğiz, katılacağız ya. Ulan biz patlarsak şurada patlarız. Kaza yaparsak burada yaparız. Çünkü riskli virajlar, hatta oraların notlarda mesela işte burada kayarsın ya da daha önce mesela orada takla atılmıştır. Takla attığımız yer vesaire, hani ona göre bir frenle girmek Başına ne gelirse gerekiyor. aslında nota dikkat yazdığın yerde geliyor. Mutlaka evet, çünkü Yani onu sen oraya biliyorsun. mutlaka dikkat yazmışsındır ama Yeterince dikkat edememişsin. genelde orada devirirsin yani. Bu sensin değil mi? Sensin ya. Şeftali içeyim ben de. 3 yıldır içmiyorum. Hadi bir tane de aynı anda içerken çekelim. Ama bu arada ben harbiden 3 yıldır içmiyorum. Şeftaliyi çok uzun zamandır içmiyorum. Niye içmediğimi de anlatacağım. Oh. Ben yatırımcı olurken daha PİN çıkmamıştı. İlk bu ürünün tadına bakmıştım ben. Tamam mı? Ondan sonra ürün geliştirilirken bizde bir ürünün çıkma süreci, bu gördüğünüz bütün ürünlerin çıkma süreci yaklaşık 1000 Ar-Ge'den geçiyor. Şimdi ben de şirket zaten 2-3 kişi olduğundan beri içinde olduğum için o 1000 Ar-Ge'nin hepsinin tadına bakıyorduk. Bende o tat şeye gitti. Yani, o his gitti yani, anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla bunun artık tadını ezberlediğimiz için yeni çıkacak şey neyse onu deneyelim diyorsun. Ya bir nevi aslında alışkanlıktan içemiyoruz yani artık. Normalde ben 25 yıllık bir matematik öğretmeniyim ve 25 yıl boyunca yaptığım tek iş sizin gibi öğrencilerin üniversite sınavına hazırlamak. Oradan PİN'in hikayesine nasıl geldiğimizle ilgili biraz ilham verici, biraz hüzünlü, biraz trajikomik ama sonunda kısmen mutlu olan bir hikayeyi biraz paylaşırız. Geleceğe dair de tabii ki birçok aslında hayali olan bir öğrenciyken 16 yaşında bir omurilik yaralanması geçirdim ve boynum kırıldı. Tabii bu benim için hayatımın öncesi ve sonrası olarak ayırdığım bir dönemi diyebilirim sizler için. Bugün şöyle bir empati yapmanızı isterim. Geleceğe dair birçok hayaliniz var, planladığınız birçok şey var. Fakat bir günde bütün hikaye değişiyor. Yani artık önünüzü tam olarak net göremediğiniz, birçok belirsizliğin olduğu ve aslında kendinizi dünyaya da çok ait hissetmediğiniz bir şekilde yola devam etmeniz gerekiyor. Ben o zaman şunu hissetmiştim. Yani dedim ki hayat benim için tamamıyla bitti. Ya bundan sonrasında tekerlek sandalyeyle hayatına devam edeceksin dediklerinde benim aklımda düşündüğüm şey hayatıma devam edemeyeceğim kısmı oldu.
Evet, kendim yapabileceğim her şeyi yapmıştım. Fiziksel olarak çok çalışmıştım ama bir yere kadar geldim. Yani hayatta bazen çok fazla mücadele etseniz de değiştiremeyeceğiniz bazı durumlar oluyor. Ve bence oradaki en büyük konu o hikayeyi artık sahiplenmek. Ben de bir gün kuzenimle yaşadığım bir diyalog sonrasında kendi hikayemi sahiplenme kararı aldım. Çünkü kuzenim bana geldi, dedi ki Kübra, sen çok hayalleri olan biriydin. Üniversite okumak istiyordun. Biz yarın üniversiteye başlıyoruz. Sen hayallerini bu odada çürütüyorsun. Bunun farkında mısın dedi. Bazı diyaloglar vardır ya, yani yaşarız. Hayatımızın en acı diyaloğudur belki ama hayatımızın seyrini değiştirir. Ben o gün, o 3 sene sonra evden çıkmaya karar verdim. Ve aileme dedim ki ben üniversite okumak istiyorum ve üniversite sınavına hazırlanmak istiyorum. Her konuşmamda mutlaka altını çizdiğim bir söz var. Doğan Cüceloğlu'nun bir sözü. Sen hüzünlüsün diye hayat durup sana yol vermeyecek diyor. Yani hayatta ne kadar zorluk yaşarsak yaşayalım, onu biz yaşıyoruz. Bizimle birlikte ailemiz, sevdiklerimiz yaşıyor. Ama hayat bir şekilde akıyor. Bu ralli işi nasıl başladı? Açıkçası ben de bilmiyorum tam böyle bütün hikayeyi. Nedir bu ralli olayı? Bir tekerlekli sandalye kullanıcısıysanız otomobil sizin hayatınızdaki en büyük özgürlük kaynaklarından biri. 2018'den 2022'ye kadar mücadele ediyorum bu konuyla ilgili. Birçok takıma gittim, birçok markaya yazdım. Yarışmak istediğimi federasyonlara bildirdim. Kendim için verdiğim çok doğru bir karar var. O 4 sene boyunca evde simülatörde çalıştım. Ve birilerinin bizim için bir şey yapmasını beklemek bence hayatımızda yapabileceğimiz, kendimize yapabileceğimiz en büyük hatalardan biri. Ben bu yarışta şampiyonluğumu ilan etmek istiyorum ve daha hızlı gitmek istiyorum. Sen bilirsin dedi ondan sonra. Ve biz o etaba çıktık. Normal limitin çok üstünde giderek son etaptan bir önceki etapta çok büyük bir takla attık. Maddi anlamda çok ciddi bir zarar, araca çok ciddi bir zarar verdik. Ben şampiyonluğum gitti. O kadar mücadele ettiğim bir sezonda ikinci olarak tamamladım. Ve oradan çıktığımda yine şu dersi aldım. Hayatta gaza bastığınız noktalardan ziyade nerede frene bastığınız da gerçekten önemli. Bir şey olmaz, yürü. Olur sana. Sol bir uzunca, buraya dikkat. Buraya dikkat. Yürü, gazla, 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 gazla. Gazla. Gaz ver, sıkıntı yok, bir şey olmaz. Oh. Oh. Karıcığım iyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Bu olduktan sonraki ilk 10 saniye 20 saniye ne? Orada Ben ne direkt yaşadın? şu, arabaya bak hemen devam edelim. Değil mi? Taklayı atmışız. Gazlamaya Araba devam asla edelim. kullanılacak durumda değil yani. Ben arabaya bak hemen devam edelim. Yani orada durmak istemiyorum ve hani şey de yaşamak istemem ben genelde. Bir hata yaptıysam da onun böyle pişmanlığıyla kavrulduğum çok zaman geçsin istemem yani. Burada kendi hızlı gitmek istedi bunda. Ben de tamam sana ayak uyduracağım dedim ve hızlı git, gaza bas demelerin de onun hızlı gitmesini desteklemek için de. İkisinde de bir dengeyi tutturamadık ve ikisinde de başımıza... Sonra kopilot değişikliğine gittim arkadaşlar. Mesela o yavaş dediği videoda iniyor arabadan. Bir daha ben asla senin arabana binmem falan deyip iniyor yani. Sporcu var mı burada? Geçmişte spor geçmiş olan. Siz ne yapıyorsunuz? Tekvando yaptınız. 9 yıl falan dövüştüm. Sonra? Bir takıma kabul aldım. Kabul aldığım sene bir sakatlığı geçirdim. 7 ay falan yürüyemedim. Oo, Sonra bıraktım. bıraktınız. Herhalde zor bir sakatlıktan sonra diyorsun. Çapraz bağlarım koptu. Oo, ağır sakatlık. Ya Türkiye'de bu bizim bence yeni gençliğin zamanının en büyük sıkıntılarından biri. Sürdürülebilir başarı. Bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Sebebi şu. Ben normalde 25 senelik matematik öğretmenliği sırasında işe devam ederken 14-15 yaşından itibaren benim yetiştirdiğim öğrencim 15-16 yaşından itibaren sağlıklı içecek üretmek istiyordu. Ve bu noktada da ben onun üniversite sınavına hazırlarken İTÜ Gıda Mühendisliğini birincilikle kazandı ve onun sınav hazırlık sürecini ben yürüttüm. 2020 yılında bana geldi. Dedi ki ben PIN isimli bir markanın adını sahiplendim ve ben bir ürün yapmak istiyorum. O zaman bu önünüzde gördüğünüz ürünlerin hiçbiri yoktu. Benim de hayatımda biriktirdiğim bütün birikimi ben öğrencime yatırım olarak yaptım. Benim de aldığım risk oydu. Çünkü bir kişi bir işi 15 yaşından itibaren bunu yapmak istiyorsa birinin hayaline ortak olmak dediğimiz şey benim yapmak istediğim bir şeydi ve ortak oldum. Dolayısıyla geçtiğimiz 2 yıllık süreçte de gençler çabaladılar, koşturdular. Biraz içeceğin startup işiyle ilgili çok da kolay bir iş olduğunu anladıktan sonra biraz bir yatırım sonlanma noktasına geldim. Ondan sonra bana da dediler ki 2022 yılının sonunda hocam sen de bu işin başına gel, bir daha deneyelim, bir bakalım, beraber bir şeyler yapalım. Ben de hayatımda hiçbir şekilde bir yerde çalışmamış, CV hazırlamamış, beyaz yakalı olarak hiçbir yerde görev almamış biri olarak geçtiğimiz son 3 sene
Daha gördüğünüz ürünlerin sadece önümüzdeki şeftali varken pinin başına geçtim. Yapılmayanı yap şeklinde ne yapabiliriz dedikten sonra Türkiye'de ilk kez ürünün e-ticaretten satılması ile ilgili bir aksiyon alalım dedik ve ürünü Trendyol'da hepsi buradan satmaya karar verdik. Ve hiç beklemediğimiz bir şekilde ilk 2 senede, çocukların ilk 2 senesinde sadece 70-80 bin tane ürün satılmasına rağmen bizim geldiğimiz sene e-ticaret operasyonuyla 7 milyon üzerinde ürün satmayı başardık. Niye bunu anlattım? Kısa bir şekilde. Çünkü benim de sürdürülebilirlik örneğim geçmişte 20 sene önce yetiştirdiğim öğrencilerle sürdürülebilir kıldığım bir ilişkiyle tekrar onların pinin içine gelip 20 yıl sonra öğrenci-öğretmen ilişkisinden yine öğrenci-öğretmen baki kalmak koşuluyla çalışan ve işveren kısmına geçtiğimiz Türkiye'de belki yine yapılmayanı yapılan farklı bir ilişki yönetimine geçtik. Benim size en büyük önerim şu olabilir. Bir eğitimci olarak söylüyorum bunu. Eğitiminizin sizi sınırlamasına sakın izin vermeyin. Yani ben mühendisim, mühendislik yapacağım. Ben doktorum, doktorluk yapacağım. Aile baskısı. Bunlar sizin hayatınız için çok kötü olan şeyler. Bunların karşısında dik durun. Hayatta zorlanmadığımız, başarabileceğimiz bir şeyin ben çok olduğunu düşünmüyorum. Bu her şeyde böyle. Yani bu ikili ilişkilerimizde de böyle, öğrencilik hayatımızda da böyle, iş hayatımızda da böyle. Ve mesela hani bir şey yapmak istiyor musunuz sorusu var ya, ben hep şuna çok inandım. Bence şapkamızdan çok şey çıkabilmeli. Çok yönlü olabilmeliyiz. Yani bizim evet yaptığımız, sevdiğimiz bir işimiz olmalı, hobilerimiz olmalı, ilgilendiğimiz başka şeyler olmalı. Yarım saat sonra Kübra'yla ralli pistinde yan koltuğa oturacaksın deseler kaç kişi evet otururum der. Süper. Bakalım. Kimler ben oturmam der. Ahmet kaldı. Ben Ahmet'te otururum abi. Videolardan anladığım o. Altta raflarda bir kart mı var herhalde? 3 tane kart var. Sizin kartınızda yazan şey yanlış mı okudum? Kübra Denizci ile bir rally gününde beraber olmak mı? Tamam, güzel. Başka kart bulan var mı? Oo, Ağırlayınca bir kazanır. Tamam. Tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. süper. Doğum günü gelmedi mi kendisi? Tamam, sen de doğmuş ol ama arkamızdaydı demin. O zaman diyoruz ki iyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Tamam. Ya hatta ondan sonra gelen gelsin abi, beraber çekilelim ya. Hadi gelin. Vallahi toplu bir şekilde. Gel Kübra. Aha. Evet, güzel. Bravo. Merhaba. Bugün biraz günün sonlarına doğru yaklaştık. Bugün değişik bir gündü. Ofis dışı bir gündü ve bugün de bize Gifi Plus eşlik etti. Özel bir etkinlik için Türkiye'nin ve dünyanın ilk engelli kadın ralli pilotu Kübra ile birlikte Medipol Üniversitesi'nde bir etkinliğimiz vardı ve sabah misafirlerimizle kahvaltıya başlayan günden, öğlen organizasyonun devamından ve sonrasında gençlerle üniversite bahçesinde sohbete kadar Gifi Plus bugün bizimleydi. İnşallah yakın zamanda tekrar kendileriyle görüşürüz. Güzel bir etkinlikte bir de iş gününü paylaşırız. Bugün güzel bir etkinlik günü oldu. İşe yansıyan bir gün oldu. Tekrar teşekkürler.